İster markanızda, ister sistemlerinizde değişiklik yapmayı hedefleyin. Öncelikle bu değişiklikten etkilenecek herkesin ne yaptığınızı ve nedenini bildiğinden emin olmanız gerekiyor. Şirketlerin bu geçiş projelerinde sorunsuz çalışmasını sağlamak, değişikliğin öncesinde, değişiklik esnasında ve sonrasında çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak anlamına geldiğini unutmamak gerekir. Değişikliğin merkezine insanı koymak çok önemli. Peki değişikliğin odağına insanı koymak ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. İnsanlar için geçerli olan şu kuralı unutmayınız. Ortalama bir insan alışkanlık odaklı bir canlıdır ve rutin yaptıklarını değiştirmek istemez. Bir insanın alışkanlığını değiştirmeye kalktığınızda o insanda stres yaratırsınız. Stres altında bir insandan normal durumdaki çalışma performansını da bekleyemezsiniz. Bu yüzden değişikliğin hızını ve yoğunluğunu ayarlamanız çok önemlidir. Değişikliği yeterince erken duyurarak işe başlamak gerekir. Böylece çalışanlarınıza yeni yapı hakkında değerlendirme fırsatı tanımış olursunuz. Değişiklikle ilgili soruların oluşması, insanların mevcut ve yeni durum arasındaki farkın etkisini anlaması ve hatta önerilerde bulunarak değişimi sahiplenebilmeleri için iletişim kanallarının açık tutulması gerekir. Siz de eğer değişikliği savunan bir lider profili çizmek istiyorsanız, insanların endişelerini gidermeniz gerektiğini sürekli kendinize hatırlatmalısınız. Değişiklikle ilgili olumlu düşünüyor ve heyecan duyuyorsanız çalışanlarınıza bu olumlu tavrı yansıtmanız gerekiyor. Benzer şekilde tersi de geçerli. Eğer endişeleriniz varsa bu değişimle ilgili, bu da vücut dilinize büyük ihtimalle yansıyacaktır ve çalışanların tereddütlerini arttıracaktır. Bu yüzden değişikliğin olumlu etkilerine odaklanıp olumlu bakış açınızı çevrenize yansıtmanızı tavsiye ediyorum. Değişim projelerinin en önemli sorunu çalışanların değişime direnç göstermesidir. Direnme nedenleri 4 temel başlıkta incelenebilir. Birinci faktör, insanın kendini yetkin hissetme ihtiyacıdır. Eğer bir işi yapabileceğinize dair güveniniz sağlamsa, iş ortamında kendinizi en güvende hissettiğiniz durumdasınızdır. Değişiklik sonunda eğer yetkinliğinizin yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, değişikliğe karşı direnç göstermeye başlarsınız. İşte ekibinizin bu iş süreçlerini değiştirirken bu durumu düşünmeniz gerekiyor. Ekip üyelerinizin değişimin sonunda yeni yetkinliklere adapte olması gerekecek midir? Adaptasyon için eğitim almaları gerekir mi? Gibi soruları düşünerek değişime olan direncin sebebini anlayabilirsiniz. Ve bunun için gerekli önlemleri baştan alabilirsiniz. İkinci faktör başarısızlık korkusudur. Değişikliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için insanların bazı sorumlulukları üstlenip yerine getirmesi gerekir. Değişiklik sürecinde rutin yapılan işlerden farklı aktiviteler gerçekleştirilir. Alışık olunan aktivitelerin yerini daha analitik veya sistematik bakış açısı gerektiren aktiviteler alır. Değişiklik sürecine girişmeden önce personele bu bakış açısının kazandırılması gerekir. Aksi takdirde verilen işleri başaramama endişesiyle bireyler bu sürece girmekten çekinecekler ve doğal olarak değişiklik sürecinde sorunlar yaşanacaktır. Üçüncü faktör ekstra iş yükü korkusu diyebiliriz. Değişiklik süreçleri insanların normal iş yüklerinin üzerine fazladan yeni işlerin gelmesine sebep olur. Bireylerden rutin çalışmalarına devam etmeleri istenirken bir de değişiklik için fazladan çalışmak zorunda kalmaları ve bu yüzden hafta sonu işe gelmek veya akşam geç saatlere kadar çalışmak gibi durumlar değişikliğin getireceği faydanın gözden düşmesine yol açar. Dördüncü faktör ise statü istikrarı ihtiyacıdır. Şirket içi hiyerarşisinin değişmesi söz konusu ise insanlar yeni yapıda, yani yeni hiyerarşik yapıda yerlerini belirleme arayışına girerler. Mevcut pozisyonların değişmesi veya yeni hiyerarşik yapı katmanlarını bilmemek
ekip üzerinde stres yaratır. Bu durum da değişime karşı direnci körükler. Arkadaşlar, saydığım bu maddeleri Medium kanalımda da yazılı olarak bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Medium linkini bırakacağım. Kısaca videomun sonunda tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum. Eğer benzer bir projeyle karşı karşıyaysanız bu 4 maddeyi alt alta sıralayın lütfen ve değişimden etkilenecek bireyleri bu 4 başlık altında tek tek değerlendirin. Değerlendirme sonuçlarınıza göre öncelikle bir iletişim planı, hemen arkasından da bu değişiklik esnasında ne tip risklerle karşılaşacağınızı düşünüp adım adım risk önleme ve risk düzeltme planları oluşturun. Değişim projelerinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.